Merhaba, bugün sizlere okulumda düzenlenen ve biz öğrencilerin hazırlayıp sunduğu High School Musical yani lise müzikalinden bahsedeceğim. Öncelikle beni tanımayanlar için ben Banu Duraydın, Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. John F. Kennedy adlı Amerikan okulunda okuyorum. 16 yaşındayım. Kısaca kendimi tanıttıktan sonra şimdi sizlere gösterimizden bahsedeyim. Her sene okulumda 11. sınıftaki öğrenciler tarafından bir High School Musical yani daha önce de dediğim gibi lise müzikali düzenleniyor. Her seferinde farklı filmlerden uyarlama veya farklı tiyatrolardan uyarlama bir müzikal ortaya çıkarılıyor. Müzikalde çalınmak üzere Queen ve Ben Alto'nun parçalarını seçtik. Hazırlık aşamasında 5 farklı gruba ayrıldık. Birinci grup sahne arkası ki ben bu gruptayım. Bu grup kısaca sadece sahnenin düzenini, sahnede olacak objelerin nerede duracağına gibi işlerden sorumlu. İkinci grup kıyafetlerden sorumlular. Üçüncü grup makyajdan sorumlular. Dördüncü grup müzikalde oynayan arkadaşlarımız. Onlar da kendi aralarında 2 farklı gruba bölünüyorlar. Tam şarkı söyleyenler yani ana oyuncular ve dansçılar. Ve son olarak da ışıklar ve seslerden sorumlu olan grup. Ben dans provalara katılacak olan grubu seçmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten çok vaktim yoktu. Ayrıca her günde voleybol antrenmanım var. Eğer sahne önünde olmayı seçseydim bu sefer voleybolumdan kalacaktım. Açıkçası tercihi voleyboldan yana yaptım. Zaten şarkı söylemek ya da dans etmek çok bendeki işler değildi. Un día encontrará el soñador. A veces creo que nosotros somos los que estamos soñando. Tal vez la música realmente murió. No murió. Está en un sueño profundo, muy profundo. No seré yo quien la despierte, pero algún día encontraré al hombre que pueda. Wow, me encanta cuando haces eso. Müzikalin arka planında çalışmayı tercih etsem bile birçok gece okulda kaldık. Eve gelmemiz gece 12'yi falan buldu. Arka plandaki bizler bile çok çalıştık ki düşünün ön plandaki arkadaşlarımızı. Gösteriye sanırım bir hafta falan kalmıştı. Başroldeki arkadaşımız okuldaki provada alakasız bir dans ederken kolunu çıkardı.
Çıkardığında bir de kalkıp ve dönüp herkese kolum çıktı diye bağırdı. Biz hepimiz bağırış çağırış, yemin ediyorum her gün çantasını birine taşıttı. İlgiler, şefkatler, pamuklara sardı konu müzikalin sergileyeceği güne kadar. Çünkü alternatifi de yok. Yani kimse onun bölümlerine çalışmamıştı ve dediğim gibi bir hafta kalmıştı. Videoları izlerken görmüşsünüz etek giyen cool arkadaşımız kendileri. Neyse ki gösteri gününe kadar iyileşti ama hepimizde öyle bir anı bıraktı. Pero no lo convierte en el salvaje. Bien, quizás. A mí me parece un clon de la escena de niños. El tipo me parece un Jonas Brother. Quizás se llama Galileo. Galileo, les tuvo que haber visto los textos sagrados. ¿Estás seguro que no es un espía? La pequeña Hannah Montana es una espía. No es una espía, es una de las palabras. ¡Yo digo que lo matemos! ¿Con qué actividad de matar a este tipo? Va a tener que pasar por el cielo y primero. Gösteriniz için biletler satıldı önce. 200 pesoydu biletler. Hemen hemen tüm aileler gelmişti. Hatta Meksika'da aile bağları çok kuvvetli. O yüzden okulda bir etkinlik, bir gösteri, bir faaliyet olsun, anne babalardan önce mutlaka büyük anne, büyük babalar gelir. Bu gösteride de aynı oldu. Büyük çoğunluk büyük anne, büyük babalardan yani abuelalardan oluşuyordu. Herkes çok heyecanlıydı. Arka planda olmamıza rağmen biz de çok heyecanlıydık. Gösterimizi spor salonumuzda sunduk. Benim sadece annem gelebildi çünkü babam Amerika'da yaşıyor. Maalesef o katılamadı.
arkadaşlarımın performansları çok iyiydi. Hatta ben kötü geçer diye düşünmüştüm ama annemin deyimiyle eşsiz bir gösteri oldu. Herkesi çok beğendim. Ayakta alkışlandık. Gösteriden sonra gösteriyi sorunsuz tamamladığımızı kutlamak için yine parti düzenlenmişti. Meksika'nın en önemli özelliği parti yapılacak bir olayın her zaman bulunup yoksa da yaratılıp o partinin, eğlencenin yapılmasıdır. Yani böyle bir neden yaratılıp partimizde yaptık.
¿Ya? Falta. Gracias, Generación 2025. Hicieron vibrar cada una de mis células de verdad y seguro comparten conmigo ese pensamiento posible sin el profesor Francisco Dávila. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy un poco emocionado porque dieron una función perfecta, chavos. Gösteriden sonra gösteriyi sorunsuz tamamladığımızı kutlamak için yine parti düzenlenmişti. Meksika'nın en önemli özelliği parti yapılacak bir olayın her zaman bulunup yoksa da yaratılıp o partinin eğlencenin yapılmasıdır. Yani böyle bir neden yaratılıp partimizde yaptık. Parti bizim evimizin 7 ev yanında bulunan bir başka arkadaşımızın evindeydi. Bizi yine aileler bıraktı eve. Annem bir Türk annesi olarak aslında kapıda bekleyecekti. Fakat ben hadi görüşürüz deyince eve dönmek zorunda kaldı. Tamam, bye bye. Buradaki partileri size bir ara ayrıntılı şekilde anlatacağım. Ama şimdilik bu partiden bahsedecek olursam tüm benim jenerasyonumdaki yani 11. sınıftaki arkadaşlar olarak toplandık. İsteyen içkisini içti, isteyen bir kenarda sohbet etti, müzik çalıyordu. Dans etmek isteyen dans etti. Benim yakın çevre arkadaşlarım genelde Güney Koreli. Biz sadece ortamda bulunduk, kenarda durduk. Ama yine de güzeldi çünkü üzerimizde günlerdir olan stres kalkmış ve yükümüzü atmıştık. Böyle bir gösterinin aslında Kasım'da olması bence biraz saçma. Yani sonuçta 11. sınıf vedası. Ne alaka Kasım? Yaza doğru olmalıydı diye düşünüyorum. Ama bir yandan da yaza kalmaması iyi oldu. Yoksa gösteri gününe kadar hep o stresle gideceğimizi biliyorum. Sonuç olarak güzel bir gösteri performansı sunmuş olmamız beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Böyle etkinliklerde yer almak hem okuldaki diğer kişilerle kaynaşmanızı sağlıyor hem de kendinize özgüven duygunuzu arttırıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.